Merhaba, Kapsül'e hoş geldiniz. Ben Alp. Biliyorsunuz Apple 18 Ekim'de ülkemizde yeni iPhone'ların satışına başladı. Ama bu tarihte satışına başlanan tek ürün yeni iPhone'lar değildi. Apple'ın giyilebilir teknoloji alanındaki başarılı ürünü Apple Watch da tamamen yeni 5. nesliyle raflardaki yerini aldı. Ben de Apple ekosisteminin içinde olan biri olarak kendime bir Apple Watch Series 5 satın aldım. Daha öncesinde Apple Watch'um yoktu. Ama 19 Ekim'den beri Series 5'i kullanıyorum ve kişisel deneyimlerimi tarafsız olarak bu videoda sizinle paylaşmak istiyorum. Apple Watch çok fazla detaya sahip bir ürün. Videomu daha kısa ve öz tutmak için her özelliğin detayına inmek yerine bazı önemli noktaların üzerinde duracağım. Videonun sonunda Series 5 ile ilgili iyi bir fikre sahip olacağınızı ve sizin için doğru tercih olup olmayacağına daha rahat karar vereceğinizi düşünüyorum. O yüzden bir yere ayrılmayın ve incelemenin keyfini çıkarın. Karşınızda Apple Watch Series 5. İlk olarak Series 5'in önceki modellerde olmayan, tamamen ona özgü özelliklerinden başlayalım. Yeni modelin en çok dikkat çeken özelliği hiç kapanmayan ekranı. Düşük sıcaklık polisilikon ve oksit, kısaca LTPO teknolojisiyle üretilen bu ekranın yenileme hızı çok az güç harcayan 1 Hz düzeyine kadar düşebiliyor. Düşük güç tüketen yeni sürücü, verimli güç yönetimi ve yeni ortam ışığı sensörüyle 18 saate kadar ulaşan bir pil ömrü iddia ediliyor. Bu noktada Apple bazı teknoloji otoriteleri tarafından eleştirildi. Sürekli açık ekran özelliğinin pil ömrünü %30 azalttığı, bu özellik açıkken saatin tam bir günü çıkaramadığı gibi iddialar ortaya atıldı. Bu nedenle ben de kendi kullanım alışkanlıklarımla sürekli açık ekranın pil ömrünü ne kadar etkilediğini test etmek istedim. Açıkçası benim kişisel kullanımımla bu özelliğin pil ömrüne %10'dan daha fazla bir etkisi olmadığını gördüm. Ve günlerimi de ortalama %50 şarj kapasitesiyle tamamladım. Sonuç olarak evet, sürekli açık ekran özelliğinin pil üzerinde negatif bir etkisi var. Ama bu bazılarının iddia ettiği kadar fazla değil. En azından benim kullanımıma göre. Peki bu özellik ne kadar faydalı? Birincisi kadranın sürekli görünüyor olması daha şık bir görüntü sunuyor. Özellikle geceleri. Ayrıca sadece bu özellik açıkken kolunuzda bir Series 5 taşıdığınızı başkaları anlayabilir. Ekran kapalıyken kolunuzda Series 1 mi var, 3 mü var, 5 mi var? En dikkatli gözlerin bile anlaması çok zor. Kozmetik artılarının dışında her seferinde kolunuzu kaldırmadan gözünüzün ucuyla şöyle bir bakarak saati ve kadrandaki diğer bilgileri hızlıca görmek de kolaylık sağlıyor. Ama bu çok müthiş, oyunu tamamen değiştiren bir özellik mi? Hayır, değil. Series 5'in ikinci kendine özgü özelliği yerleşik bir pusulaya sahip olması. Yeni pusula uygulaması sayesinde istikamet, yokuş, enlem, boylam ve yükseklik verilerine ulaşabilir ve bu sayede daha doğru navigasyon bilgisi alabilirsiniz. Pusula uygulaması tıpkı harita uygulaması gibi Wi-Fi ya da hücresel bağlantınız olmasa da çalışabiliyor. Bu benim pek kullanacağım bir özellik olmasa da trekking, hiking ve benzeri outdoor sporları yapanlar için güzel bir yenilik. Gelelim Series 5'in üçüncü ve son diğer Apple Watch'larda olmayan özelliğine. O da uluslararası acil arama özelliği. Bu özellik sayesinde yurt dışında saatinizden acil arama yaptığınızda bunun saatin yanındaki dikey düğmeye basılı tutarak yapabiliyorsunuz. Arama otomatik olarak o ülkenin acil servisine yapılıyor. Üstelik bunun için telefonunuzun yanınızda olması da gerekmiyor. Fakat bu özelliği kullanabilmeniz için cellular yani hücresel özelliğine sahip bir Series 5'e sahip olmalısınız. Ve maalesef ülkemizde eSIM altyapısı henüz olmadığından hücresel özelliğe sahip modeller burada satılmıyor. Biraz da Series 5'in sağlık özelliklerinden ve hazır konu açılmışken de bunların ülkemizde kullanılamayanlarından biraz bahsetmek istiyorum. Bunları öğrendiğinizde eminim hem şaşıracak hem de üzüleceksiniz. Çünkü bunlar tamamen yazılım olarak kullanımı kısıtlanmış. Çok önemli ve faydalı sağlık özellikleri. Bunlardan ilki elektrokardiyografi, kısaca EKG özelliği. Apple'ın ilk defa Series 4 ile kullanıma sunduğu bu özellik sayesinde dilediğiniz yerde çok kolay bir şekilde EKG'nizi çekmeniz mümkün. Öncesinde ancak bir klinik veya hastanede ulaşabileceğiniz bu teknoloji kalp sağlığınız hakkında önemli bilgiler vermesiyle biliniyor. Üstelik Apple Watch'un çektiği EKG'lerin son derece güvenilir olduğu da yapılan bağımsız testlerde ispatlandı ve ABD'nin FDA kuruluşu dahil Avrupa'nın tüm gelişmiş ülkelerinde kullanımı için onaylandı. Ama maalesef bu müthiş özellik ülkemizde açık değil. Aynı şekilde bence yine çok önemli olan düzensiz kalp ritim bildirimi özelliği de Türkiye'de maalesef çalışmıyor. watchOS 5 ile birlikte gelen bu özellik de Apple Watch'un kalbinizi takip etmesini ve herhangi bir düzensizlik tespit ettiğinde size bildirerek bir doktora görünmeniz konusunda uyarmasını sağlıyor.
Bu özelliğin gizli kalp rahatsızlıklarının belirlenmesinde ve olası kalp krizlerinin önüne geçilmesinde ne kadar önemli bir rol oynadığını düşünün. Ne yazık ki bu özellik de ülkemizde açık değil. Bu iki çok önemli özelliğin Türkiye'de açık olmamasının nedeni nedir bilmiyorum. Sağlık Bakanlığı mı izin vermiyor? Apple Türkiye bu izni almakta yavaş mı davranıyor? Ya da bambaşka bir engel mi var bilemiyorum. Ama bunun muhtemelen bir devlet kurumuyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu konuda yetkili her kimse bence hızlı bir şekilde sorunu çözmeli. Sadece Apple Watch için söylemiyorum. İnsan sağlığı açısından bu ve benzeri çok önemli teknolojiler dünyanın gelişmiş ülkelerinde kullanılırken bizde kullanılamaması üzüntü verici. Ama bir teselli olarak yine ilk defa Series 4 ile birlikte kullanıma sunulan düşme algılama özelliğinin neyse ki ülkemizde çalışıyor olduğunu müjdeleyeyim. Yine çok faydalı bulduğum bu özellik 32G'ye kadar güçleri ölçebilen ve sert düşüşleri belirleyebilen yeni bir ivme ölçer ve jiroskop kullanıyor. Apple Watch bir düşüş algılarsa kullanıcıyı uyarıyor ve tek dokunuşla acil servisleri aramanıza imkan sağlıyor. Eğer saat bu bildirimden sonra 60 saniye içinde hareket algılamazsa da bu sefer otomatik olarak acil servisi arıyor ve acil durum kişilerinize de konumunuzu bildiren bir mesaj gönderiyor. Eğer acil durum kişilerinizi iPhone'unuza tanımladıysanız tabii. Sağlık konusunda yine faydalı bir özellik. Apple Watch Series 5'in sağlıkla ilgili çok detayına girmeyeceğim diğer özellikleri de etraf gürültüsünü ölçen ve işitme sağlığınızı tehlikeye atan durumlarda sizi uyaran gürültü uygulaması, kadınların menstrüel döngüsünü izleyen döngü izleme uygulaması ve gün içinde belli saatlerde nefesinize odaklanarak zihninizi boşaltmanızı sağlayan nefes uygulaması olarak sıralanabilir. Sağlık özelliklerini geride bıraktıktan sonra biraz da Apple Watch Series 5'in aktivite ve iletişim konularındaki yeteneklerinden bahsetmek istiyorum. Apple Watch'ların hepsi başarılı fitness takip cihazlarıydı ve Series 5 de bu geleneği devam ettiriyor. Onunla koşudan yürüyüşe, açık suda yüzmeden yogaya, danstan tenise kadar pek çok farklı sporun takibini yapmanız mümkün. GPS özelliğiyle dış koşu veya yürüyüşlerin mesafesini, optik kalp sensörü sayesinde de yaktığınız kaloriyi yüksek hassasiyete takip edebiliyorsunuz. Daha sonra saatinizden veya telefonunuzdan yaktığınız kalori, koştuğunuz mesafe, antrenman sayınız, dinlenirken ve aktivite esnasındaki kalp ritminiz gibi detaylı verilere ulaşabiliyor. Bunları günlük, haftalık veya aylık olarak saklayabiliyorsunuz. Fakat bazı antrenmanların ölçümlerinde hatalar olabildiğini de eklemeliyim. Örneğin geçtiğimiz yaz bir ay boyunca Series 4 kullanmıştım ve açık suda yüzme antrenmanı sırasında kurbağalama yüzüşlerde yani kolun suyun altından hiç çıkmadığı stillerde mesafe bilgilerinin tamamen yanlış ölçüldüğüne tanık oldum. En az 600-700 metrelik mesafeleri Series 4 70-80 metre olarak ölçüyordu. Bunda saatin suyun altında kalarak yeterli GPS bağlantısı sağlayamaması en büyük etken. Bu problemin bir ihtimal Series 5'te çözülmüş olabileceğini düşünüyorum. Ancak bunu henüz test etmedim. Aktivite konusunda bahsetmeden geçemeyeceğim bir konuda Apple'ın geliştirdiği ve Apple Watch'un en temel uygulamalarından olan aktivite uygulaması. iPhone'unuzla ortaklaşa çalışan bu harika uygulama, kullanıcıları aktif olmaya teşvik etme konusunda çığır açıcı bir özellik diyebilirim. Kapatılması gereken 3 halka mantığıyla işleyen ve bu halkaları kapattığınızda da size çeşitli ödüller veren uygulama, sizi gün içinde 1 dakika ayağa kalkarak bile olsa 1 saatten fazla oturmamaya, yarım saat egzersiz yapmaya ve belli kalori miktarını yakmaya teşvik ederek daha hareketli kılıyor. Ve bunu çok sade ve anlaşılır bir arayüzle size gösteriyor. Sonradan arkadaşlarınızla yarışma seçeneği de eklenen uygulamanın insan psikolojisini olumlu yönde manipüle ederek sağlıklı yaşamayı eğlenceli bir oyuna dönüştürdüğünü düşünüyorum. Aktivite Apple Watch'un en iyi uygulaması diyebilirim. Son olarak Series 5'in iletişim konusundaki becerilerine yaşadığım ufak bir örnekle değinmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde kısa bir seyahat için şehir dışına çıktım. Evden çıkmadan önce mobil uçuş kartımı iPhone'umun Volt uygulamasına yükledim. Beats X kablosuz kulaklıklarım var. Onları taktım ve iPhone'umu da sırt çantama atarak evden çıktım. Popüler taksi çağırma uygulamalarından birinin Apple Watch uygulamasını kullanarak direkt saatimden taksi çağırdım. Ve inerken de ödemeyi saatimden yaparak otobüs terminaline ulaştım. Bu arada gelen aramaları ve mesajları yine saatimden görerek cevapladım. Havaalanına ulaşana kadar müziğimi saatimden dinledim. Gideceğim şehirdeki hava durumuna saatimden baktım. En son uçağa geçerken mobil uçuş kartımı da görevliye yine saatimden göstererek uçağa bindim. O gün evden çıkıp uçağa binene kadar ve sonrasında kalacağım otele gidene kadar bir kez bile iPhone'umu çantamdan çıkarmama gerek kalmadı. Tüm yapmak istediklerimi Series 5 ile yapabildim. Ama bunların çoğunu yapabilmem için iPhone'umun yanımda olması gerekiyordu. Eğer hücresel özelliği olan bir Series 5'e sahip olsaydım, tüm aramalar ve mesajlaşmalar dahil aklınıza gelebilecek tüm bağlantı özelliklerini iPhone'umu yanımda almadan da gerçekleştirebilirdim.
Hücresel bağlantı kapsamında olayım yeter. İster denizin ortasında yüzüyor, ister bir dağın tepesinde kamp yapıyor olun. Hücresel özellikli bir Apple Watch'unuz varsa telefonunuzu yanınıza almanıza gerek yok. Bence bu büyük bir özgürlük. Ancak daha önce de belirttiğim gibi hücresel özellikli Apple Watch'lar ülkemizde satılmıyor. Çünkü ülkemizde eSIM altyapısı henüz mevcut değil. Telekom operatörlerinin konu üzerinde çalıştığını biliyorum ama teknolojinin ne zaman geleceği konusunda bilgim yok maalesef. Apple Watch dünya genelinde büyük ilgi gördü ve kısa sürede bir moda ikonu haline geldi. Ülkemizde sadece alüminyum modelleri satılsa da farklı kasa malzemeleri ve yüzlerce değişik kayıt seçenekleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nde 399 dolardan 1399 dolara kadar değişen Apple Watch modelleri ve fiyatı 540 doları bulan Hermès markalı kayışlara kadar farklı kayıt seçenekleri bulmanız mümkün. Belki de Apple Watch'un bu yüzden bugün sanatçılardan sporculara, iş adamlarından ünlülere, orta gelir seviyesinden çok zengin insanlara kadar oldukça geniş bir kitleye hitap ettiğini görüyoruz. Ve belli modelleriyle bir statü simgesi haline almış durumda Apple Watch. Tahmin ettiğimden çok daha uzun bir video oldu. Ama sizleri fazla sıkmadan konuyu neden bir Apple Watch Series 5 almalı ya da almamalısınıza getirerek toparlayayım. Öncelikle iPhone kullanmıyorsanız, neredeyse hiçbir özelliği kullanamayacağınız için bir Apple Watch almanız saçma olur. iPhone kullanıyorsanız ama spor yapmıyorsanız ya da yapmayı düşünmüyorsanız, sağlığınızın takibiyle ilgili de bir merakınız yoksa yine bu kadar para vermenize bence gerek yok. Amacınız sadece kolunuzda bir Apple Watch taşımaksa, internette çok ucuz fiyatlara, çalışmayan ama tasarım olarak kimsenin orijinalinden ayırt edemeyeceği replikalar var. Onlardan bir tane alın derim. Zaten güzel saatleriniz var ve Apple Watch'u haftada en fazla 2-3 kere takacaksanız yine almanızı önermem. Apple Watch sürekli kolunuzda olduğu takdirde aktivite ve sağlık verilerini takip anlam kazanıyor çünkü. Apple Watch Series 4'ünüz varsa da bir Series 5 almanızı size önermem. Series 4 zaten harika bir ürün ve Series 5'in 4'ün üzerine çok büyük yenilikler getirdiğini söylemek yanlış olur. Sizler için en iyisi bir sene daha bekleyip Series 6'nın neler sunacağını görmek olur. Eğer yukarıda bahsettiğim kategorilere girmiyorsanız, Apple Watch'unuz yoksa veya Apple Watch Series 3 veya daha alt modellerden birine sahipseniz, aktif olarak spor yapıyor veya yapmak için sağlam bir motivasyon arıyorsanız, belli sağlık verilerini takip etmek ve bildirimleri hızlıca görüp cevaplamak sizin için önemliyse, Apple Watch Series 5'in harika bir seçenek olacağını söylemeliyim. Evet, Türkiye'de halen çok önemli bazı özellikler kullanılamıyor. Ancak zaten var olanların yeterliliği ve eksik olanların da ileride kullanıma açılma ihtimalini düşünürsek, bence Apple Watch Series 5 şu an piyasadaki en yüksek potansiyele sahip en iyi giyilebilir teknoloji ürünü. Apple Watch Series 5 şu an ülkemizde 3099 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. 40 mm ve 44 mm'lik iki farklı kasa boyutu var. Genelde 40 mm'nin kadınlar, 44 mm'nin erkekler için olduğu algısı var. Ama ben bir erkek olarak 40 mm modeli tercih ettim. Bir saat için 40 mm gayet büyük bir boyut. Örneğin Rolex'in Explorer modeli 39 mm'lik bir kasaya sahip ve daha çok erkeklerin tercih ettiği bir model. Eğer çok iri parmaklara sahip değilseniz ve görme sorunu da yaşamıyorsanız bir erkek olarak da 40 mm'yi rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Nike Plus versiyon veya normal versiyon arasındaki seçiminiz konusunda da ben Nike Plus olanı tercih etmenizi öneririm. Çünkü ülkemizde zaten çelik, titanyum ve seramik kasa modellerini seçemiyorsunuz. Dolayısıyla sadece Nike Plus versiyonla birlikte sunulan özel saat kadranlarını kullanabilmek için bu versiyonu tercih etmenizi öneririm. Eğer Nike Plus versiyonlarla birlikte gelen kayışları sevmiyorsanız da önceki senelerin orijinal kayışlarını 100-150 TL gibi uygun fiyatlara bulmanız mümkün. Geçen senelerin 38 mm kayışlarının şimdiki 40 mm, 42 mm'lerin de 44 mm modellerle uyumlu olduğunu unutmayın. Umarım sıkılmamış ve videoyu beğenmişsinizdir. Series 5 ve genel olarak Apple Watch'lar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu video karar vermenize yardımcı olacak mı? Yeni bilgiler öğrendiniz mi? Bunları benimle yorumlar bölümünde paylaşın lütfen. Size veda etmeden önce söylemek istediğim birkaç şey var. Bunlardan ilki artık videolarımın tamamının Türkçe altyazı içerdiği ve bundan sonrakilerinde hep içerecek olduğu. Böylece işitmede güçlük çeken kişilerin videolarımı daha rahat takip edebileceğini umuyorum. Ayrıca ses açamayacağınız durumlarda da yine anlattıklarımı altyazılarla takip edebileceksiniz. Ayrıca sosyal medyadaki varlığımı da Twitter ve Facebook hesapları açarak genişlettim. Instagram dışında beni yine alpxkapsül kullanıcı adıyla Twitter ve Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Her zamanki gibi eğer bu videoyu beğendiyseniz ekranınızın sağ altındaki abone ol butonuna ve yanındaki zil ikonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Böylece hem bana büyük bir destek vermiş olacaksınız hem de her seferinde buraya uğrayıp kontrol etmek yerine gerekli dozu almak için bildirimler ayağınıza kadar gelecek.
Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videomda yine görüşmek dileğiyle. Sevgiler.